Günaydınlar, iyi pazarlar efendim. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İyi ki varsınız. Siz oradayken biz de burada olmaya devam edeceğiz Allah'ın izniyle. Yeterince beğeni olmasa çıkmam. Biz de bu işin vakkosuyuz yani. Ben de bir havalara gireyim. Ben de yaptığım işin vakkosuyum. Böyle bir alkış, bir bakayım 48 kişi az, bekleyen 8 beğeni çok az olmuyor. Şimdi neyle başlayalım? Hadise yine hadise yarattı. Mayo ile çıktı. Hadise çıplaklığını şovuyla tamamlamayınca olmuyor. Hadise yeteri kadar iyi dans edemediği için olmuyor. Yani sağdan iteliyorlar, soldan adamlar çekiştiriyor, oradan o dürtüyor, o bacağını ayırıyor. Şurada olmuyor yani. Şov olmadığı için sadece teşhir gibi kalıyor. Çıplaklık hareketle bütünleşirse bir şova dönüşüyor. Şimdi karşınızda dünyanın en iyi balerini lök diye dursa ona da açık saçık deriz. En iyi balete hele lök diye dursa bu ne deriz yani, değil mi? Hareket halinde olduğu için göze batmıyor bazı şeyler. Şov diyorsun, racon diyorsun, geçiyorsun. Hadisede şov yok, görüntü var sadece. Bu da efendim basın konseyinin dikkatini çekmiş. Basın konseyi başkanı porno demiş. Şimdi Aksaray koyacağım esas sırada. Bunun üzerine de muhabir Canıraş gitmiş Seda Sayan'a soruyor. Buyurun bakalım ne diyor Seda Sayan? Hadisenin diyor görüntüsünü diyor. Nasıl buldunuz diyor. Bir de işin garibi. Dün biliyorsunuz sokak hayvanları günüydü. Onu da Seda Sayan'a soruyor. Seda Sayan bu dünyada yani evinde hayvan beslemeyen ender sanatçılardandır. Titizdir, Oğlak burcudur. Öyle kedi kılı, onun tüyü. Hatırlarsanız evin sidik kokuyordur gelmem dedi ya Ömürgedi'ye geçtiğimiz günlerde de. Zaten orada da o kadar alaycı konuşuyor ki sokaklardaki hayvanlarla ilgili. Adı üstünde sokaktaydılar, evimize girdiler artık diyor. Yo, atalarınızı bir soruşturunuz isterseniz Seda Hanım. İneklerle aynı damda yatıyorlardı yani. Hani siz onların evindeyken çıktınız, hani şöyle bir verelim. Dur Liste soru mi hazırladım. çıkardın? Vallahi soru hazırladım. Bir açıklama oldu, memleket karıştı. Basın konseyi başkanı Hadise'nin giydiği kıyafetlerden dolayı mütemadiyen kendisini pornografik bulduğunu söyledi. Yani sence Hadise sahnede pornografik bir kadın mı? Bir kere ne konuşuldu ve kıyafet ne görmedim. Konuşulanı da bilmiyorum. Bundan sonra görmeden, olayı bilmeden yorum yapmama kararı aldım Samet. Bugün Dünya Sokak Hayvanları Günü. Evet. Onunla ilgili kısa bir mesaj istesem senden abla. Seviyoruz tabii ki. Doğadaki tüm canlıları seviyoruz. Sokak Kendi de inanmadı burada. Doğadaki tüm canlıları seviyoruz ha. Kendi de inanmıyor farkındaysanız. hayvanları günü kutlu olsun. Hayvanlar da bunu biliyor mu yazık? Biz çocukluğumuzdan beri öyle büyüdük yani. Sokak hayvanlarıyla büyüdük. Peki. Sonradan onlar ev hayvanı oldular. Evlere girdiler hepsi. Görüyorsunuz ya, bu kadar alakası. Siz onun evinden çıktınız hayvanları. Ondan sonra onların yaşam alanlarını zapt ettiniz. Hayvanlar sokak hayvanı oldu. Halbuki hayvanların da insanlar kadar şu dünyada özgürce yaşam hakları var. Sadece biz düşünebiliyoruz, zararlıyız, benciliz, ha bana diyen canlı biçimiyiz olduğumuz için onların yaşam haklarını zorbalayan, sokakları da onlara yar etmeyen, evlerde de adam gibi bakmayan bizleriz. Bu da Seda Sayan'a en son sorulacak soru. Gördüğün gibi dalga geçiyor yani burada sokak hayvanları meselesiyle. Pes diyorum. Peru güzelmiş yalnız. Verelim bakalım. Şimdi Tuğba Özay'a sormuşlar. Tuğba Özay duyarlı. Yani değişik şeyler, teoriler ileri sürüyor. Ne bileyim havaya gazlar salınıyor. İnsanları çıldırtmak, öldürmek için şudur budur filan. Ona görmüşken herhalde ünlü görünce sorma adeti var ya. Ona da hadiseyi sormuşlar. Bir açıklama yaptı. Ve memleket karıştı. Yani Hadise'yi pornografik bir figür olarak nitelendirdi. Sahne kıyafetlerinden dolayı mütemadiyen. Hadise hep bir hadise. Kadın hep hadise oluyor. Bak isim enerjisi ne kadar önemli görüyor musun? Hadiseciğim bence önce ismini değiştirelim. Senin şu hadiselerden bir kurtul artık. Dünya starlarının yaptıklarına baktığınız zaman onlara böyle hayranlıkla bakıp alkışlayanlar kendi vatandaşı yaptığı zaman hani bu kadar da linç kültüründe olmamalılar diye düşünüyorum. Ama tabii son dönemlerde çok da takip etmedim Hadise'nin sahne kostümlerini. Çok mu hadiselik bir durum var? Yakışıyordur herhalde, ne diyeyim yani. Herkes kendine yakışanı yapsın. Yakışıyordur herhalde, ne diyeyim yani. Herkes kendine yakışanı yapsın. O zaman hiç kimse hiçbir şey yapmasın abi.
Hadise bir açıklama yaptı. Hadise açıklamasında diyor ki ya kardeş diyor bir seneki önceki fotoğrafımı alıp da diyor üzerine diyor böyle konuşmanız ayıp olmuyor mu sizin diyor. Neden diyor algı yaratıyorsunuz? Neden? Aslında biliyorsunuz hadiseyle de uğraşıldı. Hadisenin de gidildi bir kulağa çekildi. Gel arkadaş buraya sen bir şöyle yasaklı madde operasyonunda bir giriver çıkıver bakalım şu koridorlara adliyeye diyiverdiler. Ama hadise biraz da tabii Türk vatandaşı olmamasının verdiği güce dayanarak ve yurt dışında banka hesapları olmasının verdiği güce dayanarak Acun'dan aldığı yetkiye dayanarak sallamıyor. Bana hiçbir şey olmaz diyor diye bir ara Gülben Ergen. Kime ne olacak artık çok ne bileyim ben de meraktayım. Kime ne olacak? Enteresan bakacağız göreceğiz. Hiç ummadığınız anda biri birinin kuyruğuna basar. Oradan öyle bir laf yapıştırır ki şakkadanak ortada kalırız arkadaşlar. Şimdi buyurun. Çeksene ben de geçiyorum. Şimdi arkadaş hadise şanslı değil şansını kendi yarattı yani her tarafa yürüdü zamanında hadise boş oturmadı çevre kolay yapılmıyor kadınsan ve güzelsen. Şimdi o da az Dubai'ye gidip gelmedi yani. Şimdi burada gördüğünüz gibi Bahar Can'dan ve küçük kız kardeşi Nihal Can'dan için ağlıyorlar. Kardeşim bu normal bir yas tutma değil. Normal ağlama hiç değil. Bu kızların yardıma ihtiyacı var. Küçük kızı da artık kendinize benzetmeden anne artık bir titre ve sorumluluğu üzerine al. Bu çocukları tedavi ettirin. Bak Bahar'ın da sonu Nihal'e benzeyecek. Nihal'e söyledik oldu. Oh dediğimiz çıktı demiyoruz ama maalesef Perşembenin gelişi çarşambadan belli. Şöyle ağlanmaz. Hadi kızların orada sinir krizi geçiriyor. Sen niye bunu videoya alıp yayınlıyorsun be kadın? Yani kızların orada abuk subuk sinir krizi geçiriyor. Bu videoyu alıp yayınlanır mı ya? Sen kızların acısını niye rezil ederek saçma sapan ayağa düşürüyorsun? Niye mezarda kapanmış kriz geçiren kızını videoya çekiyorsun ya? Arızalı mısın sen? Çeksene ben de geçiyorum. Arkadaş kızın belli zaten yani. Ruhi bir sıkıntısı var. Küçük kızın bilmiyorum böyle ablalarının bu geleceğiyle o da daha ne kadar dayanır. Sen neye hizmet video çekiyorsun orada? Bunu niye milletin ağzına yüzüne malzeme diye veriyorsun? Ne yapıyorsun ya? Ya bunu çekiyorsan bu videoyu git bir ruh doktoruna ver. Ben bu kızların suyuna ne katayım diye sor yani. Niye rezil ediyorsun evlatlarını? Terbiye edemiyorsan rezil de etme ya. Yazık bunlara. Sonları belli. Saçma sapan o bir ağlama mı zurna sesi mi yani? Doğal bir şey de yapmıyor orada artık. Bahar kendinden geçmiş. Kendi evlatlarını bu kadar kendi eliyle rezil eden birini görmedim ya. Babaları profesör ben de ona şaşırıyorum. Baba uyuyor musun? Artık bunların velayeti vesayeti kalmadı. Eşek kadar çocuklar. Evlat bir şey yap ya. Vasisi ol bunların. Şimdi bak babasını arayan Trump'ın kızı baba aşkıyla İngilizceyi söktü. TikTok family. I am Necla Özmen Trump. I am Donald Trump daughter. I am addressing the whole world. Please don't prolong the war. See you soon. Thank you. Evet yani Donald Trump'ın kızı olarak savaşa dur dedi kadın haberiniz yok sizin. Bütün dünyada bunu ciddiye alacak. TikTok'ta savaşı dur diye İngilizce paylaşıyor ki biz anlayalım. Biz anlamazsak dünya anlasın titresin. Abo Allah akıl fikir versin ya Rabbim ya Resulallah. Peki bu kadını niye dışarıda tutuyorlar arkadaşlar? Yok mu ilacı falan bunun? Yani benim bildiğim bunun tanısı hani elbette çok daha üstün psikiyatrlar uzmanlar bir şey söyleyecektir. Şizofreni. Yani olmadığın bir şeyi zannediyorsun kendini yani.
Böyle bir şey olabilir mi? Hayırdır? İngilizce konuşuyor. Trump'ın kızıyım diyor, dünyaya sesleniyor. Biz de gülüyoruz. Abla buna bir şey yapın yani. Suyuna muyuna bir şey katın, bir şey yapın. Bir dakika, bunu ben verdim mi? Sorduğunuz video geliyor. Sorduğunuz video geliyor. Eşiniz sizden daha çirkin ve daha yaşlı bir kadınla ve bu sizin komşunuz, evinizde çay kahve içen bir kadınla sizin yatağınızda size yakalansa, komşunuz yani, ne yapardınız? Videoyu alıp bu şekilde onu afişe mi ederdiniz? Kapıyı çarpıp gider miydiniz? Bu arada ulan be adam, kendi yatağında komşuyla yakalanmışsın, bari kadınları ayır da birbirine zarar vermesinler. Nasıl bir pısırıksın sen ya? Zamparalık yaparken iyi, ortalık karışınca sus pus. Bunlara da adam diye böyle şeyler veriyorlar, payeler veriyorlar. Bende kim var? Bende kim var? Bende kim var? Yapma bak. Şimdi çıkıyor be. Video olur. Söyleyeceğim beni. Söyle. Yapma. Aldattım de söyle. Hayır. Söyler misin? Söyle. Söyle. Söylemedim. Bizim evde. Şu an bizim evde yatak odası var. Çek yatak odasını. Çekiyorum. Yatak odasını çekiyorum. Çekiyorum. Yapma bak. İlk kez oldu, başka olmayacak. Lütfen. Kocan yok mu? Senin kocan. Ben seni evime aldım. Çay içtin. Evimde çay içtin sen benim. Yani bunun kocası nerede çabuk? Benim yok ki. Yeter misin? Benim de çocuklarım. Kocası nerede? Benim evimde kocamla çıkıyor. Bunun kocası nerede? Yok, ben bir şey yapmadım. Ya. Ara. İnanmıyorum, bir şey yapmaya sormaya geldim. Size burada zannedin. Ben bunun takipçisi olacağım. Bu kadın kocasıyla barışacak, hayatta boşamaz. Bu kadın aldatıldı, komşuyu rezil etti, komşu oradan taşınır muhtemelen, komşuyu kocası boşar, çünkü komşu da kocasını aldatıyor. Komşuyu kocası boşar, bu kadın kocayı boşamaz. Şuraya yazıyorum. İddiaya var mısınız? 1 sene, 3 ay, 6 ay, önümüzdeki ay takip edeceğim. Bu videoyu getireceğim. Bu çifte ne oldu diyeceğim. Boşanmadıklarını göreceksiniz arkadaş. Birincisi, böyle bir şeyi Türkiye toplumuna yaymak nedir ulan? Amacın kadını rezil etmek, kendin olmuyor musun ya? Adam madem şerefsiz, seni aldattı, öyle buluyorsun adamı. İşte kadına niye saldırıyorsun? Biz kadın ahlaksız, senin evinde çay çorba içmiş, sonra kocanla birlikte olmuş. Kocanın hiç mi suçu yok? Üçüncü kadın, evet de senin kocan ergen mi? Senin kocan reşit mi değil? Senin kocanın akli dengesi yerinde mi değil? Senin kocanın cezai ehliyeti yok mu? Ulan sana orada nikahta imza atan şahıs senin resmi nikahlı kocan. Değil mi? Sana sadık olması gereken şahıs da senin kocan. Bak kızım, emin ol, kocan komşuyla beraber olmasaydı, yan apartmandan biriyle, olamadı iş yerinden, olamadı evde, kırda, plajda biriyle olacaktı, çünkü senin kocan ahlaksız ve azmış. Komşu hasbelkader o da ahlaksız çıkmış, hem de senin yatağında bu haltı karıştırmışlar. Ama burada yiyorsa sen kocana saldırsaydın. Yani tabii kimseye saldırılmamalı. Çek kapıyı, çık git. Al videoya, ver mahkemeye. Doğrusu bu. Ama şuraya yazıyorum. Bu tip aşırı yükselen kadınların, bu tip işte öyle de yaptı, şöyle de yaptı, öyle de yaptı deden kadınların hiçbiri boşanmaz. Boşanacak kadın da bunu yapmaz. Soğukkanlıca alır onu, gider avukata verir ya da gider kendi verir, adliyeye açar davayı. Zinadan bir celsede boşanır. Çünkü zina evlilik kurumu içinde suç. Yatarı yok, hapsi yok, hiçbir şey yok ama suç. Şimdi bu kadını boşattırdı. O anlaşıldı. Bu kadını kocası %90 affetmez. Ama sen affedeceksin kocanı. Bak şuraya yazıyorum, göstereceğim size de. Kocam suçlu diye kadına güle güle deyip göndermezdim. Kocası kaçtı, evet, koca kaçtı, işte kocaya diyorum ya. Koca aldatacak kadar karısına erkek, kadınlara doymuyor, o kadar zampara, ama karısının karşısına dikilecek kadar erkek değil. Koca kaçtı. Ama niye kadını dövüyorsunuz? Ben onu anlamadım yani. Niye kadını dövüyorsunuz? Kadın sana sadakat sözü vermedi. Kadın evinde çay içti, peki. Yani ahlaksız kadın, onu da kendi kocası boşasın. İfşa et, peki, okey. Kocana saldıran oğlum.
Kocan seni aldatıyor burada. Ve bu tip durumlarda kadınlar öyle zavallı ki kocalarına saldırırlarsa ona geri dönemeyecekler, tamam mı? Kocalarını affetmek için bahane arıyorlar kendi içlerinde. Çünkü kocalarını terk edecek cesaretleri yok. Tam da bu yüzden kadın ayarttı kocamı. Bak, bu lafa sinir olurum ben. Senin kocan neyle ayarttı abi? Para mı verdi kocana? Şeker mi gösterdi gel köşeye tenhaya diye? Ne yaptı kocana? Kocanın akli dengesi mi yerinde değil? Kocan reşit mi değil? Cezai ehliyeti mi yok? Senin kocan böyle mi? Ayartıldım. Böyle mi yani? Kemik gösterince koşuyor mu? Ne demek kocamı ayarttılar? Ya kocan iradesiz, ergen, ondan sonra cezai ehliyeti olmayan bir varlık o zaman senin kocan yani. Ona koca demiyoruz biz o zaman zaten. Sal gitsin onu sen. Arkadaşım bugün Ayşe ile aldatan yarın Fatma ile aldatır. Bugün komşuyla aldatamayan komşuya yazıp çizip komşu yüz vermezse gider ne bileyim sağdaki soldaki yan apartmandakine yazar. Senin kocanın aldatmaya niyeti var. Kadın önemli değil. Ayşe, Fatma. Ne yapıyorlar bunlar benim makyaj malzemelerim? O yüzden sana kim sadakat sözü verdiyse eğer illa hesap soracaksan ona sor. Bazıları kocama büyü yapıldı diyor. Bazıları doğru söylüyorsun ayartıldı diyor. Bazıları kadın kim bilir neler yaptı ya. Senin derdin kocanı affetmek, kadını kötülemek çünkü. Kocan ahlaksız, kabul et, ayrıl. Aldatmanın hiçbir geçerli sebebi olamaz. Var benim de etrafımda böyle tanıdıklarım. Erkek de var öyle aldatan kadınları affeden, merak etmeyin. Kendi kendine ayrılamıyor, kendi kendine bahaneler buluyor. Beni kıskandığı için o da tam tersi aldattı. Şöyle olduyken böyle oldu. İşte benim aldattığımı zannetmiş o yüzden beni aldı. Ya bırakın bunları. Güven bitti mi her şey biter. Ne bileyim ben rezalet. Öyle iyi mi oldu ya? Ha, o kadını tavlamak evet senin kocan zorla mı beraber oldular be güzel kardeşim ya. Kendinizi kandırmayın bu aileyi getireceğim boşanmamış olacaklar. İrem Derici efendim barışmış hem de kimle barışmış bakın veriyorum. Kanlı bıçakla hayatta olmaz denilen bir şekilde. Tamam mı? Yok işte onunla barıştı, bununla barıştı falan. Niye barışmayayım insanlarla? Ben fevri bir kadınım. Ben Koç burcuyum ama pardon. Yani şak şuk yarın öbür gün geberip gideceğiz. Küs gitmek daha mı iyi yani? Ben mesaj attım bu arada Burcu'ya. Çünkü başta ben haklıydım ama sonra ben haksız konuma düştüm. Tam o heveslediğim konuşmayı yapamadık. Böyle bir tantanaya geldi çünkü benim konserim onun işi gücü bir şeyleri. Bir de benim telefonla konuşma fobim var arayamadım. Ama şöyle bir cümle geçti arada. Sen kalbini bana aç gerisi hallolur diye. Yani ben bokumla kavga ediyorum 2 senedir farkındasınız değil mi? Sürekli bir herkesle kavga halindeyim. Hiç gerek yok. Hiç gerek yok. Geberip gideceğiz. Ben kimseyle küs kalmak istemiyorum. Haklıyızdır, haksızızdır. Gerek yok. Yani zaten ne bileyim ben uyuyamıyorum ya. Kötü oluyorum yani. Babamla da küstüm geçen. Bir tane şarkım var. Babamın huyudur bak bu arada. Dur. Konuşacağım lan ben bu sabah. Şimdi ben çok yorucu bir insan İrem. Bir gün bana da ablamız sana bayılıyorum. Senin gibi dürüst dobra kadınlar sayesinde bizim önümüz açıldı. İyi ki varsın Seda abla falan diye bir mesaj attı Instagram'dan, DM'den. Sonra verdi veriştirdi giydi sokuşturdu. Şimdi bazı insanlar vardır çok da sinirlenmezsin. Çünkü dediği gibi bir inişli çıkışlı ağızlarında söyledikleri. Dobralıkla patavatsızlık arasındaki ince çizgiyi kaçırmış. Şimdi İrem dobra değil patavatsız. Dobra dürüst konuşan ama belini incitmeyen insandır. Yani şimdi dobra insan konuşur net fikirlerini sana söyler ama ulan bu bana bir şey dedi. Bir laf soktu da ne soktu ben şimdi bunu şikayet etmeye kalksam yani bir incindim ben ama tam olarak falan diye kalacağın insandır. Dobra insan zekidir. Patavatsızlığa düşmez. Bıçak sırtında gezer.
Patavatsızlık tarafına düşmez. Şimdi İrem bildiğin patavatsız. Langır 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 langır. Yani diliyle beyni arasındaki mesafe çok kısa. Lap diye söylüyor. Zeki ve yetenekli bir kız. Belli ki duygusal, zaten sanatçı. Yükseliyor, patlıyor. Ama iyi yanı da şu ki hatasını kabul edip özür dileyebiliyor ve en azından şunu diyebiliyor. Yani niye küs kalayım? Özür dilemek de insanlık. Nasıl cazgırlaşıyorsam aynı şekilde özür de diliyorum diyor yani. Bu da büyüklüktür. Herkes de böyle e, özür dilemez. Ben dedim, ben yaptım, en büyük benim diye gezen çok salak, biliyoruz arkalarından konuştuğumuz yani. Bence özür dilemek de bir büyüklük, kendini bilmek de bir büyüklük. İrem Derici normal olmak zorunda değil. Milyonlara hitap eden bir sanatçı. Elbette onun düşünüş ve kendini ifade ediş tarzı biz normal insanlardan farklı olacak tabii ki. O yüzden biz delidir, ne yapsa yeridir ama bizim İrem'imizdir, bizim delimizdir diyeceğiz. Seveceğiz, müziğini dinleyeceğiz. En çok bu tip insanların kendine zararı olur. Öfke kendini yakar. Ama özür dilemesi bence büyüklük, hoşluk, güzellik, iyi etmiş ya. Niye? Şimdi bunlar hep aynı ortama giriyor, aynı konser, aynı davet. Bir ortama girdiğinde beni rahatsız eden, en çok rahatsız eden şey şudur yani. Ya küs olduğum, laf soktuğum, bana laf sokan birini görüp başımı çevirmek zorunda kalmak. Çok geren bir şey bu. O yüzden tamam abi, işte 60 bir mesaj, ne güzel ya. Herkes bunu yapsa dünya güzel olacak yani. Geldim. Evet, dünya bu şekilde güzel olacak demiştik İrem Derici ile ilgili. Aynı şekilde Deniz Seki bayan için neler dedi. Hapse girmiş çıkmış insandan sanatçı olmaz dedi. Sonra kendi girdi yıllarca hapis cezasıyla. Fakat sonra onlar da barıştı. Onların barışması da son derece duygusaldı. Yani bir de Deniz Seki ile ilgili şunu söyleyeceğim. Benim hayatımda gördüğüm en hızlı kilo alıp veren insan ya. Hiç kimse herhalde bu kadar hızlı kilo alıp veremiyordu bizim Deniz'den başka diye düşünüyorum. Verelim. Ama bak, Deniz de hatasını kabul edip alttan aldı. Arkadaş, şimdi buna metacognition deniyor psikolojide. Zeki insanlar hayatlarında kendi verdikleri kararları ve tepkileri de sorgulayarak yanlış karar vermişim, yanlış tepki vermişim, eksik tepki vermişim, bilmeden konuşmuşum deyip kendilerini eleştirip doğruya yöneliyor. Bu bir insanda bilincin en üst düzeyi. Bunu en zeki insanlar yapabiliyor. Adı da metacognition. İsterseniz araştırırsınız. Şu anda gelinen en büyük zeka düzeyi. Yani intelligence, hani duygusal zeka, işte diğer bütün zeka türleri arasında en yine artık kendini sorgulamak, kendine neden böyle davranıyorum, neden böyle düşünüyorum, neden böyle hissediyorum diyebilmek metacognition. Bunu yapıp kendini düzeltirsen çok iyisin. Şimdi bakın Deniz'e. Deniz incecik olmuştu. Şimdi yine bir, yani enteresan Deniz ha. Bir o herhalde böyle kilo alıp veren. Sevgilerimi yolluyorum ama ben Türkiye Popstar Yarışması jüri üyeliğinden ne yazık ki şu anda ayrılıyorum. Bu hayatta herkes öğrenir. Öğrenmesi gereken her ne varsa mutlaka öğrenir. Bazılar için erken, bazılar için geç olur. Ağlarım şimdi. Sonradan öğrendiğim bazı şeyler var. Senin de başkaları tarafından yanlış yönlendirildiğin hususunda. Evet, şimdi ağlarım dedi. Bak, Deniz de özür diledi. Deniz de tecrübe edindi. Deniz de zorluklar çekti ve şimdi böyle. Tecrübe edinen bir tane daha şarkıcımız var. Ebru Gündeş'e gittik. O zaman Günay'da çıkıyordu İstanbul'da. Daha doğrusu o gece çıkacağımız vardı. Günay'da kim var dedik. O varmış. Gittik, tesadüf. Beni götürdüler diyeyim yani. Yoksa hani gidip ön masa yapıp bir yerde oturup böyle birini saatlerce izlemek bana göre değil. Rahmetli Volkan Konak'a gitmiştim ama bak, onda zevk almıştım. Ebru Gündeş koro solisti gibi çıktı oraya kardeş. Hazır ol da. Çingenem çingenem, kara gözlü çingenem. Ses muhteşem. Tamam, süslenmiş, güzel. Klasik makyajını da yapmış ama hazır ol da şarkı söylüyor. Andımızı okur gibi. O Ebru sen bir değiş. O Ebru sen bir coş. Bir zayıfla.
Bütün şey gibi, sanat dünyası gibi. Ondan sonracığıma çık bir oynamalar, bir modernleşmeler, bir yüksek belli erkek pantolonları giymeler. O bizim klasik tuvaletli. O çıktığında 30 sene önce bile yere kadar Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler kıyafetindeki Pamuk Prenses'in elbisesini giyen kadındı. Vallahi billahi bak. Ebru Gündeş'in ilk meşhur olduğunu beni izleyen gençler şimdi hatırlamaz. Arkadaş benden 1 ya da 2 yaş büyük. Bir izleyin. Şey giyiyor kadın. Ya 1 ya da 2 yaş, ben büyüğüm ya da o büyük bilmiyorum. Benim yaşımda işte diyelim. Kabarık tuvalet giyiyordu ya, saten. Pamuk Prenses elbisesi giyiyordu. O kadar demodeydi. Şimdi yeni yeni bakalım bir şeyler olmuş. Bir hareket gelmiş. Bak sen. Bak sen, bir modernleşme, bir pantolon giyme, bir böyle yine dantelini giymiş tabii, bir rüküşlüğümüzü yapmışız yine her zaman olduğu gibi. Bodysuit dantelimizi giymemezlik etmemişiz. Ama bir modernlik, bir ajda at kuyruğu falan da falan olmuş yani. O kadar parayı kendine burada yatırdığı iyi olmuş. Hiçbir zaman yani para modernlik ve tarz getirmez. Para kıyafet alır, stili alamaz. Stil bambaşka bir şey. Ama stil danışmanını da satın alır para tabii. Sende yoksa danışmanını al hiç olmazsa. Bu ünlü Chanel'in, Coco Chanel'in sözüdür. Para kıyafetleri alır ama stil satın alamaz. Stil ömürlük bir şey, sende olan bir şey, ne giysen olacak bir şey. Kıyafetse gidip kendini beymenin tezgahlarına ya da satış mesleğine emanet edip giydir beni, al şu hop dediğin evine ya da satış görevlisinin gelip sana işte bu ayakkabısı Seda'nın, bu pantolonu, bu gömleği dediği bir şey. Ama stil, bunu giymem tarzım değil diyebildiğin, yarattığın bir şey senin. Ve geliştirilebilir bir şey ve stilli insanlar kıyafetine, tavrına, duruşuna. Stilli insanın mesela bir özelliği vardır. Saçını bile kıyafetine uydurur. Mesela pantolon giyiyorsa at kuyruğu yapar. Ama ne bileyim tütü giyiyorsa topuz yapar. Anlatabiliyor muyum? Makyaj da ona uyar. Aksesuar da uyar. Yani üst taraf kaval, alt taraf bilmem ne olmaz hiçbir zaman. Stil başka bir şey. Stil satın alınmaz. Stil satın alınır. O kadar param var, aldığın iyi olmuş zaten. Şimdi bakayım size eksik bir şeyler söyledim mi? Burada rujumu merak edenler var, beni merak edenler var. İşte bu hayata dair fikirlerimi, görüşlerimi merak edenler var. Hatta o kadar merak edenler var ki dümdüz bana biri telefon açtı geçen. Şimdi Seda Hanım sizin vaktinizi alacağım. Bak şimdi böyle bir telefon açılır mı arkadaş? Seda Hanım vaktinizi alabilir miyim diye bir şey var değil mi? Zaten vaktim yok ama alabilir miyim? Vaktinizi alacağım. Dedim ki pardon dedim ya, ben vereceğim mi? Bir dedim konuyu öğrenebilir miyim? Bana ev sahibini şikayet için aramış. Dedim sizi arasınlar, kusura bakmayın, kapadım. Ya bunları yapmak istiyorsanız bunun bir yolu var. Ayon kulübüne gelin. Bak yukarıda bir telefon numarası var. Arayın. Her akşam 9'da ben orada canlı yayındayım. Sadece ben değil. Bütün uzmanlar, sosyologlar, psikologlar, tarih bilimcileri, seminer, konferans, gezi, WhatsApp grubu, chat, arkadaşlık, dostluk, astroloji. Aklınıza ne geliyorsa günlük tutmaktan parfüm yapma workshop'una kadar güzel bir grup kurduk ve o herkes aralarında görüşüyor, buluşuyor. Benim mutluluk kamplarının daha böyle organik ve uluslararası gibi bir durum oldu. Bu üzerindeki ne biliyor musunuz? İnanmayacaksınız ne olduğuna. Ameliyat kıyafeti doktorların. Scrub. Bak çıkarayım ya, cebini de görün. Ameliyatta böyle kirlenmesin diye takım giyerler ya doktorlar. Leke tutmayan. Bunun her rengini aldım ben. Çok rahat, leke tutmuyor. Hafif, ferah. Giyiyorum evde. Yat, kalk, iş yap, otur. Ekranda da düzgün gömlek gibi duruyor. Ameliyat kıyafeti bu. Altı da var, takım. Yani eşofmandan çok daha rahat, o yüzden scrub giyiyorum artık. Nasıl, mantıklı değil mi? Biz de burada bir nevi ameliyat yapıyoruz yani. Anlatabiliyor muyum? Bizim yaptığımız işe de Gamzeciğim teşekkür ediyorum scrub önerdiğin için. Bizim yaptığımız işe de bir nevi ameliyat deniyor yani. Biz de bir şeyler ayıklıyoruz yayında. Anlatabiliyor muyum? Hop. Ay, mafyaca da konuşurmuşum. Neyse. Ayon'a bekliyoruz. Sonra şey devam ediyor. Bugün pazar. Bugün müsaitim. Arayın. Hava güzel mi?
Dışarı çıkar mısın? Rüzgarla çıkmam. Arayın siz, çalışacağım. Bizim bu yeniden aşk olsun devam ediyor. 35 yaş ve üzeri için görücü usulü mantıkla aday bulma. Hiçbir yere basılmadan, çizilmeden sizinle ben röportaj yapıp birebir ben görüşüp fikirleriniz, düşünceleriniz, fiziğiniz, resminiz, cisminizi alıp uygun aday bulduğunuz çıktığında algoritmayla görüntülü görüştürerek tanıştırma. Buluşma yok. Buluşmaya karar verdiğiniz zaman benden mezun oluyorsunuz. Flört çünkü iyidir. 3 aylık bir süreç bu. 3 ay iyidir. Birbirinizi tanımak iyidir. Görücü iyidir. O yüzden efendim ikisine de bekleriz. Kimi savundum kız? Ameliyat kıyafeti harika. Her rengini aldım. Çılgın. Bayılıyorum yani. Çok rahat. Bunların hepsini yalnızlıkla mücadele ve kaliteli bir hayat için yapıyorum. Yalnızlık harika bir şey. Kabul ediyorum. Ama ciddi ve derin bir depresyon, çok da kaliteli ve ağrından bir depresyon getirdiğinde garanti ediyorum kendim. İnsanlara birebir tahammül edemeyen biri olarak. İnsanları çok yavaş ve çok konuşan bulan biri olarak. Naz, kapris bilmem ne çekemeyecek kadar sabırsız ve aceleci ve kararsız biri olarak kendimi de böyle eleştiririm. Ben bile diyorum ki yalnızlık arkadaşlar ciddi, ağır ve farklı bir depresyon getiriyor. Ben bununla başa çıkabiliyorum. Çünkü seviyorum yani. Bir de yalnız değilim yani. Benim her gece buluştuğum 100'den fazla insan var. Gündüz sizler varsınız YouTube'da. Akşam Ayon Kulübü'ndeki Zoom toplantıları var her gün. Gün içinde bunun çalışmaları var. Çok, buna rağmen diyorum ki insan insanın gadasını alır. Buradan arayın, detaylı bilgileri verelim. Gamze Hanım da size geri dönebilir. İpek falan değil ama çok kalitesini aldım. Scrap diye girin. Ameliyat kıyafetleri bunlar. Leke tutmayan, incecik, kolay yıkanan süper şeyler ya. Bayıldım, her rengini aldım. Evin içinde bununla geziyorum. Hem de bak gömlek gibi duruyor. Rengarenk aldım. Yarın da siyahını giyerim. Kocaman öpüyorum. Sevgi ve saygıyla kalın. Beni yalnız bırakmayın. Büyüyelim, gelişelim. Kulübümüzün adı Ayon. Sonsuzluk çemberi demek. Dostluk çemberi demek. Aslında sonsuzluk tanrısı demek. Çok ciddi dostluklar oluştu. Kürsü sahibi hocalar var bizimle. Ünlü sunucular var. Ünlü tiyatrocular var. Yani mesleği olan ciddi insanlar bizim üyemiz. Mesela bu akşamki konumuz 2 tane kadın. Birini boşandı. Bir karavan aldı ve Türkiye'yi geziyor karavanıyla. Bir diğer üyemiz de yine kadın. 15 senedir karavan rotaları çiziyor ve takipçileriyle paylaşıyor. Bu 2 kişi bu akşamki seminerimizde konuşacak. Sadece bizler için mesela. Ben de düşünüyordum karavanı almayı. Çok hoşuma gitti bu fikir. Ege'de dolaş, canın sıkıldığı yerde dur. Bakalım bunu birebir yaşayan kadın arkadaşımızla rota çizen profesyonel arkadaşımız bize neler öğretecek. İşte her akşam böyle şeylerin konuşulduğu bir topluluğumuz var. İlgilenen bulsun bizi diyorum. Bu arada çok beyazım, biraz yanayım diyorum. O zaman daha güzel gözükür makyajım diye düşünüyorum. Sevgi ve saygımla kalın, hoşça kalın efendim. İyi pazarlar.